şifacının davetini yapacağım. Bu şifacı hangi şifacı biliyor musunuz? Benim önceki yaptığım şifacı değil. Bir önceki videomuzda Eşref abinin sorduğu soruyla bize saldıran şifacı vardı ya. O şifacının davetini yapacağım. Şifacının derdine bakalım. Şuraya. Yere bir çöp batır dediyse çöp bu işte. Evet, çöpü batırdım. Allah'ım yarabbim. Ne işine yarayacak bu bilmiyorum. Denemekte de fayda var. Dediğim gibi ise eğer bize otların, hastalıkların ilaçlarını, tarifini verirse bu tarifleri tüm insanlık için yapacağım. Tüm insanlık için çöpe batıracağım. Tüküreceğim. Ya tükürecek dediğimiz hani diye. Bakalım ne yapacak. Acaba ne için istiyor? Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şifacının davetini yapacağım. Bu şifacı hangi şifacı biliyor musunuz? Benim önceki yaptığım şifacı değil. Bir önceki videomuzda Eşref abinin sorduğu soruyla bize saldıran şifacı vardı ya. O şifacının davetini yapacağım. Şifacı gelecek ve şifacıdan bilgiler öğreneceğiz. Çoğu hastalıkların devasını, çoğu hastalıkların şifası nedir? Bunun formülleri nelerdir? Hangi otlar bu hastalıklara şifa eder? Hangi otları ne şekilde kaynatırsak, hangi bitkilerden? İşte bu tür soruları soracağım. Bu tür soruları daha doğrusu ondan öğrenmeye çalışacağız. Geçen yaptığımız videoda Eşref abi bir soru sordu. O sorunun üzerine şifacı bize saldırdı. Saldırdı ve saldırdıktan sonra bir daha çıkmadı. Şimdi Eşref abinin sorduğu soru üzerine bize saldırmamış da olabilir. Şöyle bir şey var çünkü şifacının zaten ilk konuşmaları bize iğneli konuşmaları vardı. Bize böyle bir değişik bir konuşuyordu. Yani ilk geldiğinde bize saldıracak gibi, bize böyle bir kötü bir bakışla, negatif bir enerjiyle bizimle konuşuyordu. O yüzden Eşref abi de soruyu sorduktan sonra saldırdı. Aslında o davetten önce Aroha'nın davetini yapmasaydım şifacı daha çok kalabilirdi. Çünkü manyetik enerji, yani büyük boyut kapılarını etkileyen bir enerji oluşuyor. Mesela Aroha'nı şimdi çağırdım ya. Arohan çünkü kral olduğu için Aroha'nın daveti biraz ağırdır. Ben mesela Arohan'ı istediğim zaman çağırabiliyorum. Arohan'ı çağırıyorum. Aroha'nın daveti biraz ağırdır. O yüzden oraya o boyut içerisine bir manyetik bir enerji yapıyor. Enerji açığa çıkarıyor. Bu çıkan enerjide de ikinci davetler biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani o kayboldu, bize saldırdı, kayboldu, tekrar çıkabilirdi. Ama manyetik enerji sonucu, yani boyut kapısında oluşan o enerji sonucu bir daha çıkmadı. Bekledik çıkmadı. 40 dakika bekledik, 1 saat bekledik. Hatta o 1 saatten sonra bir yarım saat daha bekledik. Dedim Eşref abi gitmeyelim. Biraz daha bekleyelim. Çıkarsa bir daha devam ederiz. Biraz daha bekledik. Orayı videoya koymadım. Çıkmadı. Biz de devam ettik. Videoyu bitirdim. Şimdi onun davetini yapacağım ve sizin sorduğunuz sorular vardı. Sizin sorduğunuz soruları da not ettim hepsini. Biliyorum zaten. Çoğu arkadaşımızın sorduğu soru mesela kanser illetinin şifası nedir? Ondan sonra şeker hastalığı. Bunlar en çok muzdarip olunan hastalıklar. Ondan sonra ne bileyim sema hastalığı, sarı hastalığı. Bu tür önemli insan oğlunu çok zor durumda bırakan hastalıklar olduğu için şimdi bu şifacı da şöyle söyleyeyim size, tüm umudunuzu bunlara bağlamayın. Umut zaten Allah'tandır. Yani şifa Allah'tandır. Bunlar sadece şöyle şifasını öğrendiklerini bize anlatıyorlar. Yani bu değildir ki onların her şeyi bildikleri değil. İşte İbn Sina Hazretlerinin olduğu yerden, daha büyük hekimlerin olduğu yerden eğitim görenler, bunlar da oradan birbirlerine duyup, yani dedikodu usulüyle birbirlerine öğretiyorlar. Çünkü bunlar oralarda eğitim gören kişiler değil. Eğitim gören kişilerin yanında kulak misafiri olarak öğrenip yıllarca birbirlerine anlatıyorlar. Şimdi ben o şifacının davetini yapacağım.
Şifacının da bu şekilde bilgi sahibi olduğunu bilin diye size bunu anlatmaya çalıştım. Hemen gidelim videomuza ve şifacının davetini yapalım. Şifacı geldiğinde bakalım gene aynı şekilde saldırgan hallerini mi devam ettirecek? Yoksa bizimle konuşabilecek mi? Şifacıyla önce güzel konuşacağım. Eşref abi daha önce dedi çıkarsa özür dileyeceğim. Ama çıkmadı maalesef. Ben de çok güldüm. Dedim abi şifacı gitti bir kere. Hani özür dileyeceğiz de. Ama şifacının niyeti kötüydü, niyet. Eşref abinin orada pek bir suçu yok aslında. Evet, burası düz olduğu için burayı seçtim. Düz ayak olduğu için şifacı burada görünürse güzel olur. Burada olur. Etrafta değişik değişik sesler geliyor. Bakın şurada, şu tepelik yerde, şurada bir tepelik bir yer var. O tepeliğin üstünde bir harman yeri var, boşluk bir yer var. Orada fındıkları toplayıp orada makineye veriyorlar. Makinenin sesi buraya kadar geliyor. Aramızda belki 2 kilometre gibi bir şey var. Başka yerler de var da evlere yakın diye ben en ıssız yeri seçtim. Mecbur. Bu videoda da makinenin sesi gelir büyük ihtimal. Burası çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şey'un fil ardi ve fis semai ve huves semiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şey'un fil ardi ve fis semai ve huves semiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şey'un fil ardi ve fis semai ve huves semiul alim. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını 3 defa, sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Sizi kazadan, beladan, nazardan. Bakın, Bismillahirrahmanirrahim duasının gerçekten fazileti çok yüksek. Kazadan, beladan, nazardan, büyüden sizi korur. Allah Zülcelal ismi şerifiyle koruyor sizi. O yüzden dilinizden düşürmeyin. Yani çocuklarınıza da öğretin, bilmeyenlere öğretin. Bismillahirrahmanirrahim duası faziletli ve güçlü bir koruma duasıdır ve çok kolaydır. Bunu herkesin öğrenmesi, herkesin birbirine öğretmesi lazım aslında. Evet, burada davete başlayabilirim. Evet, davet şu an açık. Şu an açık davet. Bakalım şifacı gelecek mi? Başka biri mi gelecek? Başka bir şifacı mı gelecek? Ama o günkü yaptığım şifacıyı çağırdım. O günkü yaptığım şifacı bu sefer bize inşallah saldırmaz. Ve onunla düzgün konuşurum. Onunla düzgün konuştuktan sonra bakalım ne olacak? Nasıl bir şey olacak? Ben de sizler gibi gerçekten meraklıyım. Şu an sizin gibi o kadar meraklıyım ki heyecanlıyım bir de. Yabancı bir tane varlık gelecek. İlk defa konuşacağımız. Ve bakalım bize ne anlatacak? Eğer çabuk gelirse şansımıza, geç gelirse gene benim şansıma buralarda böyle dolanacağım.
La ilahe illallah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Aha. Allahu Ekber gelmiş. Çabuk geldi. Şifacı. Hoş geldin. Beni neden çağırdığını söyler misin? Şifacı. Şimdi ismini bilmediğim için sana şifacı diyorum. Bana önce ismini söyler misin? Ben de seni neden çağırdığımı söyleyeceğim. İsmimi bilmek senin için neden bu kadar önemli? Benim için önemli değil. Sana şifacı dememek için, isminle hitap etmek için öyle söyleyeceğim. Yani ismini bana söylersen, ismim Kamurin. Kamurin. Şimdi benim davet sebebim senden bir şeyler öğrenmek. Davetin sahibi sensin. Elbette ki benden bir şeyler öğreneceksin. Yalnız ne öğrendiğine bağlı. Kamurin, sen şifacı mısın? Yani hastalıkların ilaçlarını biliyor musun? Evet. Ben hastalıkların ilaçlarını bilirim. Buna dermudem denir. Dermudem ile belli otları kaynatarak, bazen damıtarak, bazen de toprağa dökerek ilaç yaparız. Yani bunların şifresini, formülünü bilirim. Allahu Ekber. Ay. Acayip kötü bir enerjisi var şifacının. Yani beni acayip yordu. Şifa. Otları falan bilirmiş bakın. Eğer ki benim düşündüğüm gibi ise, eğer bize otların, hastalıkların ilaçlarını, tarifini verirse, bu tarifleri şimdi öyle bir durumdayız ki bu tarifleri gizli yapmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bizi herkes izliyor. Herkes izlediği için benden önce biri bunun patentini alırsa bu ilacın ya da bunu deneyip bir şekilde bunun patentini alırsa bizim hiçbir işimize yaramayacak. Eğer bunu ya da şöyle bir şey var. İlacı biz bulursak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Çünkü bu söylenen ilacı bir şekilde denemek lazım. Söylenen ilaçlar da bir şekilde, tabi bu arada da bakıyorum şifacı çıkıyor mu diye. Söylenen ilaçları bir laboratuvar ortamında bir şekilde denenmesi lazım. Bunlar hadiye yapılıp içilse olmaz. Büyük bir çalışma istiyor aslında. Yani böyle boş yere hani yapıp kaynat iç, tamam bu onun ilacıdır demeyeceğiz. Bunu demek çünkü saçmalık olur. Söylediği, farz et 2 tane ot söyledi. O otu kaynatacaksın. İşte bu bunun ilacıdır dediği zaman bunun bir de test aşaması var. Bunun normal içilecek bir şeyse, normal bir otsa, zehirli falan değilse içilip yani bizzat denenebilir ama farklı ilaçlar, farklı otlar olduğu zaman ya belki bilmediğimiz bir ot olacak. Bu ot zehirli de olabilir. Zehirli olabileceği için bir laboratuvar ortamı şart.
Ben gene de bir notlarımı alayım. Bazı bildiğim birkaç arkadaşım var Çukurova Üniversitesi'nden. Onlarla irtibata geçip bir şekilde bu tarifleri verip, Bursa'da da bir arkadaşım daha var. Bu bitkisel ilaçlar yapan bir arkadaşım var. Onunla da görüşüp koordineli bir şekilde bu ilaçların devasını, bu ilaçların gerçekten formülünü çıkarabileceğiz. Ben o şekilde inanıyorum. Arkadaşlar bu arada Eşref abi bugünlük yorgundu. Çok yorgun olduğu için ben bugün dedim abi. Dedim sen bugün gelme, bugün dinlen. Bir dahaki videoya gelirsin. Ama işini öyle bir şekilde bitir ki olmadığın bir video olmasın. Öyle dedim. Yani bugün dinlenecek. Ondan sonraki videolarda gelecek inşallah. Şifacı. İlk soracağım hastalığın adı. İlk soracağım hastalık. Bu hastalıkların ilacını bakalım. Bakalım nerede? Çıksın da bakalım. Şifacı buralarda mısın şifacı? Bayağı oldu çıkmayalı da. İşte. Evet, seni dinledim. Çok mantıklı konuşuyorsun. Bu ilaçları denemek gerekiyor. Benim sana söyleyeceklerim hastalıklarla ilgili otlar değil. Yapacağım bazı şeyler var. Ne var yapacağın? Arkasında biri daha var. Bakın arkasında. Siyah bir şey daha var arkasında. Öncelikle senden bir şey istiyorum. Bunu yaparsan sana her şeyi öğretirim. Bilmediğin hastalık kalmaz. Eğer yapmaz isen sana hiçbir şey öğretmem. Şu an olduğu gibi hiçbir şey öğrenmeden giderim. Ne istiyorsun benden? Eğer kötü bir şey istersen yapmam tabii. Hayır, kötü bir şey değil. Sadece şu benim bulunduğum yerde bir damla kanından damlatacaksın. Nasıl kanımdan? Ya parmağını ya bileğini bir yerinden kan akıtacaksın. Eline bir iğne batırıp bir damla kan damlatırsan ben sana her şeyi öğretirim. Senin şimdi bu söylediğin gerçekten çok saçma. Ne için istiyorsun bu kanı? Bu kan benim
sana vereceğim tariflerle ilgili. Bu tariflerin izni bu kanda olacak. Bu kan olmadan olmuyor mu? Yani illa böyle bir kan mı lazım? Bir damla kan mı lazım? Sen belki o bir damla kanla ilgili bir şey yapacaksın. Nereden bilelim? Sana nasıl güveneceğim? Bana güvenmek istemiyorsan şimdi giderim. Ama bana güveniyorsan bir damla kan istiyorum. Ben sana güveniyorum ama dediğin kan işleri bozdu. Başka bir şey olamaz mı? Başka bir şey istersen ne isteyebilirsin mesela? Tabii ki başka bir şey daha isteyebilirim. Ama eğer bunu da kabul etmezsen bir dahaki davete gelmem. Ne isteyeceksin söyle. Seni dinliyorum şu an. Benim için yere bir çöp batır ve üzerine tükür. Sana istediğini anlatacağım. Allah Allah. Tamam bak bu kolay. Bunu yapabilirim. Allah Allah. Allah Allah. Bakar mısınız? İstediği şeye bakar mısınız? Bir damla kan istiyor. Kan. Yani onun için kan akıtmamı istiyor biliyor musunuz? Bu aslında çok kötü bir şey. Yani ona kurban kanımış gibi. Bunu birkaç kişi daha söylemişti. Davete gelen birkaç tane varlık daha istemişti. Ama şu söylediği çöp olabilir. Onu yapabilirim. Acaba onda da bir şey yapacak mı? Deneyeceğiz. Böyle bir çöp. Şöyle bir çöp batıracağım. Bunu tüm insanlık için yapacağım. Tüm insanlık için çöpe batıracağım. Tüküreceğim. Yani tükürecek dediğimiz hani diye. Bakalım ne yapacak. Acaba ne için istiyor? Şu an eğer Arohan'ın davetine çalışmış olsaydım Arohan'ı çağırıp sorardım Arohan neden istiyor onlar benden? Arohan da söylerdi herhalde bir şeyler. Ama yapmaktan başka çaremiz yok. Yapacağız. Şöyle bir çöp bulayım. Az önceki çöp gibi bir şey bulayım. Şifacının. Yere bir çöp batır. Eğer bu şifacı akıllı olmazsa herhalde o günkü yere batırdığım çöpten de bir tane nasibini alır. Kılıç batırmıştım yere. Yani öyle bir nasip isterse nasibini veririz. Arohan'ın düşmanı biliyorsunuz ne şekilde öldü. Bunu nereye koymalı?
buraya koymalı. Şimdi bakalım. Bakalım şifacı. Şifacının derdi ne? Kamerayı sabitleyeyim. Şifacının derdine bakalım. Şuraya. Yere bir çöp batır dediyse çöp bu işte. Evet, çöpü batırdım. Hı. Allah'ım yarabbim. Ne işine yarayacak bu bilmiyorum. Denemekte de fayda var. Bakalım. Bakın görüyor musunuz? Batırdığım çöp şu. Bakalım şifacı nereden çıkacak? Çöpün olduğu yerden mi yoksa başka bir yerden? Şifacı buralarda mısın? Eğer buralardaysan çık ortaya. İstediğin çöpü batırdım. Üzerine de tükürdüm. Şifacı. Kamurin. Allahu Ekber. Kamurin. İstediğini yaptım. Tam çöpün olduğu yerde çıktın. Evet. Dediğimi yaptın. Sen bunu yapacak mısın diye ben bunu sadece sana söyledim. Ve bunu yaparak bana güvendiğini ortaya koydun. Ben de şu an sana güveniyorum. Kamurin, ben sana başında söyledim zaten. Benim niyetim kötü değil. Ben sadece senden bir şeyler öğrenmek için seni çağırdım. Seninle kötü olmak istemiyorum. Bunu anladım zaten. Eğer ki böyle olmasaydı sen istediğimi yapmazdın. Ve bana güvenmezdin. Bunu yaptığın için sana söyleyeceğim. Şimdi neyi sormak istiyorsun? Kamurin,
Neyi sorarsam söyler misin? Mesela ağır hastalıkların şifasını söyler misin? Sana insanları felç eden koruk hastalığının şifasını söyleyeceğim. Koruka otunun kökünden bir de şamut otunun kökünden kaynatacaksın. Suyunu bir avuç kırmızı toprak ile karıştıracaksın. Dinlendikten sonra bunun suyu acı olacak ve bir ilaç olacak. Şimdi Kamurin, söylediğin otlar hangisidir, nedir bilmiyorum. İsmi mi farklı? Sizin oradaki otlar değişik mi? Ben sana tüm otları göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Bu otların birer yaprağını sana getirebilirim. Kamurin, ne zaman getireceksin? Yeni bir davette sana otları getiririm. Sen şu an bu söylediklerimi unutma. Bir de yeni bir hastalık var. Yeni bir çıkacak hastalık. Bundan haberiniz olsun. Bu hastalık herkesi kasıp kavuracak. Nasıl kasıp kavuracak? Aslında herkes önce korkacak. Sonra her şey normale dönecek. Kasıp kavuracak dediğim insanların yapacağı panik. Onun dışında hiçbir şey olmayacak. Kimsenin korkmasına gerek yok. Ne zaman olacak bu hastalık? Bu hastalık şu an olmuş gibi görülüyor. İnanın söylediği otlardan hiçbir şey anlamadım. Söylediği otlar hiç bildiğimiz bir otlar değil. Kendi alemlerinde isim verdikleri otlardır bunlar aslında. Ama kendi alemlerinde isim verdikleri otlar şöyle yapıyorlar, biliyor musunuz? Şimdi mesela bir tabipten öğrendikleri şu. Bir ot diyelim. Bu otun ismi, atıyorum, deve dili ya da deve dikeni. Deve dikeninin ismi bunlarda farklıdır. Bunlar farklı bir şekilde söylüyor. Bana yaprağını getirecek. Yaprağını getirdikten sonra acaba bu hangi ot diye araştırma yapmamız lazım. Ama bir de şöyle var. Hastalıktan bahsetti. Bir hastalık var diyor. Etrafı kasıp kavuracak. Kasıp kavurma da insanların yaptığı panik. Nasıl bir hastalık ya? Nasıl kasıp kavuracak? Aslında korkulmaması gerekiyor diyor da. Kafam Allah bullak oldu. Şimdi hangi hastalığı sorarsam bana söyleyeceği otların isimleri hep farklı. Geçenki söylediği otları da aradan birini buldum. Bir önceki gelen şifacı vardı ya. O şifacının söylediği otun bir tanesini buldum. Ama diğerini bulamadım. Onun davetini yapacağım. O da gelirse
O da bana ot getirecekti. Bu bir dahaki davette ot getirmesi için bunu çağıracağım. Hangi otlar olacak? Of. Acaba hangi otları getirecek? Nasıl ot getirecek? Bakın bir hastalıktan bahsediyor. Demek ki planlanan bir hastalık daha var. Planlanan bir hastalık var. Bakın planlanan. Ya açık açık her şeyi konuşamıyorum ki. Herkes akıllı biliyor musunuz? Herkes aklını başına alsın. Başka bir şey demiyorum. Herkes aklını başına alsın. Herkes aklını başına alsın. Şu zaten aşılardan çektiklerimiz var ya, bu aşılardan. Bu olduğumuz aşılardan var ya, çektiğimiz herkese bir darbe vurdu ya. Bu aşılar herkese bir darbe vurdu. Kimisinin beynine, kimisinin kalbine, kimisinin ne bileyim koluna, kimisinin bacağına. Herkese bir darbe vurdu. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamayız bir daha. Yani Rabbim bizi fırsatçılardan korusun. Rabbim bizi böyle hastalıkları peydah edenlerden korusun inşallah. Kamurin ama aslında çok güzel konuşuyor ya. Kamurin bakın şurada. Bakın şurada. Geçenki söylediğim videoda söyledim ya. Şöyle bir elimi çekeyim. Sanki kamerada fazla net değil de orada bir hareketlilik var. Tam o bölgede. Yani bu kaybolduklarında gittikleri yer gibi. Arkadaşlar bu arada bir şey görürseniz dakika olarak belirtin. Dakika ve saniye. Kamurin. Kamurin acaba Müslüman mıdır? Değil midir? Müslüman değil ama Müslüman olsa ne kadar güzel bir şey olur. Kamurin. Buralarda mısın Kamurin? Görüyor musunuz? Bana bir çöp dedi ya, yere batır. Bu arada yoruldum. Çöp dedi, yere batır, üstüne tükür. Sonra ben sana istediğini anlatacağım. Ben de aynısını yaptım. Sonra diyor ki bunun aslında hiçbir anlamı yok. Sırf bana güveniyor musun diye söyledim. Sen de yapınca ben de sana güvendim diyor. Bu aslında güzel bir düşünce, güzel bir yöntem. İnşallah aynı onun söylediği gibidir. Yani güven için bana yaptırmıştır bunu. Eğer güven için yaptırmamışsa başka bir şey için de yaptırmış olabilir de. Ama çöptü, tükürüktü. Bunların bir faydası yok çünkü. Faydası olmadığı için yani mantıklı geldi bana. Mantıklı geldi, mantıklı. Kamurin bana of. Bakın şimdi çıktığı zaman kekemelik var ya, kekemelik. Kekeleyen insanlar var, bazı kekeleyen çocuklar var. Bunun aslında bir tedavisi var, gizli ilimlerde bir tedavisi var. Onu Gizli İlimler kanalından anlatırım. Bir de şimdi Kamurin geldiği zaman Kamurin'e soracağım. Bu kekemeliğin ilacı
Var mı? Hani o ilacı içtikten sonra kekemelik geçebilir mi? Beyinde oluşan bir şey sonuçta bu. Eğer kamuoyu buna cevap verirse çoğu insana faydası olacak. Çoğu insana da faydası olur. Bu şifasal dualar var, şifa duaları var. Yani yazılıp şifa duaları var. Yazılması gereken ya da okunması gereken, suya okunması gereken dualar var. Bunların hepsi gizli ilimlerde var. Ve Havas kitabımızda, bizim gizli ilimler kitabında var. Bunu gizli ilimler kanalından yayınlayacağım size. Hastalıkların çoğunu, mesela yarım baş ağrısı, bel ağrısı, adele ağrısı, kemik ağrısı, kas ağrısı, ondan sonra ne bileyim, böyle aklınıza gelen bütün hastalıkları böyle tek tek size açıklamalı bir şekilde, hani herkesin yapabileceği bir şekilde açıklayarak Bir de Sen Gör Gizli İlmler kanalında yayınlayacağım. Yapan arkadaşlarımız bunu tatbik ederse, uygularsa Allah'ın izniyle şifaya da kavuşur. Tabi Allah'ın izniyle, bakın Allah Zülcelal'ın izniyle şifaya kavuşur. Kamurin. Kamurin, buradaysan konuşabilirsin. Bana buradayım diyebilirsin ya da davet açık, biliyorsun. Bulunduğun boyuttan konuşabilirsin. Bulunduğu boyut biraz daha uzakta olduğu için frekanslarını cihaz algılamıyor. Sadece buradaki frekansları cihaz algılıyor. O yüzden Kamuri'nin Allah Allah. Oh. Kamuri, sen yalnız mısın? Hayır, ben yalnız değilim. Benim yanımda da birkaç kişi var. Bu birkaç kişi dediğin bunlar kimler? Sırları ifşa etmemem için bana nöbetçilik yapan kişiler. Hangi sırları? Bana sorduğun şifalı bitkilerin, hastalıkların şifasını veren bitkilerin sırlarını. Yani bana söylemende ne sıkıntı olabilir? Biz insanoğluna ters bir yaratığız. Bizim bildiklerimizi sizin bilmemeniz gerekir. Neden bizim bilmememiz gerekir? Bakın, siz de Allah'ın kullarısınız. Biz de Allah'ın kullarıyız. Böyle bir şey mi var? Ben sana bir teklifte bulunacağım. Nasıl bir teklif? Sen bana istediğin hastalığı söyle. Ben sana onun ilacını getireyim. Şimdi böyle olmaz. Sen bana o ilacın nasıl yapılacağını söyleyeceksin. Ben yapacağım. Sen getirdikten sonra ne anlamı kalır? Ben seni neden davet ettim? Sen hani bana güveniyordun? Yalan mı söyledin? Hayır, yalan söylemedim. Benim sana söylediğim otlar gizli otlardır. Bu otları sana getirsem bile
Belki söylediğim gibi bilemezsin bu otların nasıl olduğunu. Sen bana getirsen bile demek belki de yanlış bir şey mi getireceksin? Hayır. Sana yanlış bir şey getirmem. Doğru otları getiririm. Ama belki bulamazsın nasıl bir ot olduğunu. Nasıl bir ot olduğunu bulurum. Sen bana yeter ki getir. Sadece bana otların ismini ve hangi ot olduğunu yaprağıyla getirirsen o zaman çözebilirim. Az evvel sana verdiğim, sorduğum hastalığın şifasını kimseye söyleme. Tamam, söylemem. Ama ben sana neden soruyorum biliyor musun? İnsanlarla paylaşmak için. İnsanlara faydalı olmak için. İşte bu ters. Neden ters? Bana başka bir şey soracak mısın? Evet, soracağım. Kekeleyen çocuklar kekelemeleri nasıl geçebilir? Bunun ilacı da nori otundan geçiyor. Nori otunu çiğnerlerse kekemelikleri geçer. Bu nori otu nasıl bir ot? Herkesin bildiği bir ot. Genelde sizin yediğiniz bir ot. Ferahlatıcı bir ottur. Nori otu. Nori otu. Neredesin? Köpek şeklinde geldi. Bir tane köpek şeklinde gelen var. Aman nereye gitti? Evet. İleride. Kekemeliğin ilacı. Nori otu dediği. Bir de diyor ki ferahlatıcı bir ot. Sizin yediğiniz. Bizim yediğimiz yani insanoğlunun yediği bir ot. Bu ne olabilir biliyor musunuz? Gezinlilerde var. Nane var ya, nane. Yaş nane. Yaş nane kekeleyen çocuklar çiğnediği zaman bunların kekemelikleri geçebiliyor. Yaş nane. Nori otu da, nori otu bence nanedir. Ama net olarak bir öğrenelim ondan. Gezinlilerde vardı. Ben birkaç arkadaşıma da bunun tarifini vermiştim. Yaş naneyi çiğneyip küçük çocuklar çiğnediği zaman kekemeliği geçiyordu. Onun tam uygulamasını size anlatacağım. Nori otu. Of. Kamurin. Bunlar net bir şey söylemiyor. Yaprağı getirirse bize yapraklar üzerinde araştırma yapıp
Otları tek tek tespit etmemiz lazım. Otları bana getirdiği yaprağı bulacağım. Bana getirdiği yaprağı. Bakın bana şimdi yaprak getirirse bu yaprağı tespit edeceğim. Neyin otu olduğunu kesin olarak çıkaracağım ortaya. Ondan sonra bunu kaynatmalı şeyini dediğim Çukurova Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımdan yardım alarak kaynatıp damıtıp artık nasıl tarif ediyorsa o şekilde yapmaya çalışacağız. Ya öyle bir şey var. Az önce köpek şeklinde geldi. Belki de gerçek köpekti bilmiyorum ama birden kayboldu. Birden kaybolduğu için köpek şeklinde geldi dedim. Ama gerçek köpek de olabilir dedim ama birden kayboldu. Davet açık halen. Kamurin. Şu an piyasada yok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu davetleri aslında Arohan'la görüşüp şifalı otların bilgilerini Arohan'dan öğrenmeyi çok düşündüm. Birkaç sefer sordum aslında Arohan'a da. Arohan savaş zamanı sormuştum. İşte bir sefer söylemedi, bir sefer gitti, bir sefer geldi. O yüzden net bir şey alamadım. Ama Arohan'ın davetinde Arohan'a söylersem belki Arohan da belki bilebilir. Belki de eğer bilmese bile Arohan bile öğrenebilir yani. Öyle bir tahminim var. Öyle bir tahminim var. Arohan da öğrenebilir. Niye öğrenmesin ki? Kral sonuçta çağırır kendi yanına bir iki tane şifacı. Onlardan öğrenir. Sonuçta kral. Kral her şeyi öğrenmez mi? Öğrenir, emreder. Değil mi? Emrederse olur. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben kral olsam çağırırım. Yani hangi dinden olursa olsun. Gelip bana şunun tarifini ver derim, verir. Vermez mi yani? Ya biz niye bu Kamurin'i çağıralım o zaman? Niye diğer şifacıyı çağıralım? Bunlar zaten söylemiyor ki, bunlar düşman. Aslında bizim şöyle bir şeyimiz de var bizim. Aslında biz de hatadayız. Bizim şifa ayetlerimiz var. Bizim şifalı bir sürü ayetimiz var. Bunları yapıyoruz. Bizim için şöyle tıbbi şeyler lazım diyoruz. Hani tıbbi dediğimiz mesela şunun suyu. Bunun suyu kim bilir neye faydası var bakın. Hani bazı otları görüyoruz. İşte bakıyorsun mesela değişik değişik otlar. Karabaş otu. Ondan sonra ne bileyim çemen otu. Bir sürü ot var. Yani A'dan Z'ye bir sürü ot var. Bunları kaynatıp bunları bir şekilde bir ilaca çevirip ama bu işi profesyonelce yapmak lazım. La ilahe illallah. Kamurin. Of. Yanımda birkaç kişi daha var. Bir arkadaşım da şöyle demiş. Hani bundan önceki gelen şifacı dedi ya, tütsü yakarsan bu arkandakiler gelmez. Yanımdakiler gelmez, ben seninle rahat rahat konuşabilirim. Bir arkadaşım da yazmış, bu tütsü ne kadar diyor, fiyatı diyor, parasını ben göndereyim de tütsü al. Ya ben ev tütsü dolu. Tütsü yakmak açık havada, şöyle açık havada yakarsan
gidiyor. Yani tütsü genelde kapalı alanlarda işe yarıyor. Açık alanda ben bilerek yakmıyorum. Hani yaksam bile faydası pek olmayacak. Yani o yüzden tütsüyü o yüzden yakmıyorum. Söyleyen arkadaşımız var da. İşte. Gelirken bir haber verseydin ya kamerayı. Pat diye çıkıyorsun. Kamerayın romatizmanın ilacını da söyler misin? Romatizma, kemik hastalıkları, kemik ağrılarının ilacını. Tabii ki söylerim. Seminuto otu, darudut kökü ve azza zemur. Bunları olduğu gibi kurutup toz haline getireceksin. Ve birer kaşık içildi mi romatizmaya çok iyi gelir. Romatizmanın ilacıdır. Ve bir daha ağrı çekmezler. Evet, en azından isimlerini öğrendik. Peki bu çağımızın en kötü hastalığı. Ben en kötü hastalıkların şifasının tarifini şu an veremem. Neden veremezsin? Söyleyeceklerimi bulamazsın. Sen bir söyle, belki bulurum. İsimleri değişik mi? Öyle ot kaynatmakla olmuyor. Başka bir teknik var. Nasıl bir teknik? Soracağın hastalığa bağlı. Soracağım hastalık. Mesela karaciğer yağlanması, kolesterol, felçlik, sarı hastalığı, kanser hastalığı. Bunların ilaçları yok mu? Bunların ilaçlarını ver. Hepatit hastalığı. Hepatit A, hepatit C, hepatit B. Bunların ilaçları. Bunların ilaçları zaten var. Neden soruyorsun? Şimdi kamurin. Bunların ilaçları evet var. Ama bizim kendimizin formülünü bulmamız lazım. Yani kendimiz formülünü bulmamız lazım. Sana sormamın sebebi bu ilaçları kendimiz yapacağız. Hiçbir şey anlamıyorum. Senden hiçbir şey anlamıyorum. Neden kendin yapıyorsun? Hazırı varken neden kendin almıyorsun? Yapmak neden? Hazır almak daha iyi değil mi? İşte sorun da orada. Hazır almak. Hazır alamayanlar var. Neden anlamıyorsun? Hazır neden alamıyorlar? Alsınlar. Kamurin, sen neredesin? Ben neredeyim?
Bence hiç kendini yorma. Neden kendini yoruyorsun ki? Sana ne faydası olacak? Kamurin, eğer güzel bir şey yaparsak onca insana şifa belki olacak. Bu iyi bir şey değil mi? Ben iyilik üzerine böyle bir çalışma yapıyorum. Onca insana şifayı neden istiyorsun? Onca insan sana ne yapacak? Ne verecek sana? Senin bundan kazancın ne olacak? Bunu hiç düşündün mü? Kamurin, sen orayı geç. Muhasebeci misin sen? Ben kar istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece ilaçların tarifini ver bana. Biz bu ilaçları belli birer bedel ile öğrendik. Tabii ki sana söylerim. Ama otları getirmediğim sürece ne olduğunu bilemezsin. La ilahe illallah. Sana şimdi ne diyeceğimi şaşırdım bak. Hepatitin ilacı nedir hepatit? Arzoma otu ve onun içindeki süt. Bu süt kurutulup toz yapılırsa zaten onun ilacıdır. Bunların tek tek sana gösterilmesi gerekiyor. Yoksa bilemezsin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arzumon otu, bilmem ne otu. Yok para kazanıyorsun mu? Yok sana ne faydası var? Yok buradan ne çıkarım var? Yok bunların sana ne faydası olacak? Görüyor musunuz? Nefis gibi, aynı nefis. Nefisle aynı şekilde çalışıyor. Nefis. Çünkü kötü niyetli, iyi niyetli değil. Tamam söylüyor bana ama hani nefisle aynı koordine bir şekilde çalışıyor. İlla bir çıkar olması gerekiyormuş. Benim için öyle bir çıkar olması gerekmiyor. Ben bu otları öğrenirim. Bakın bu otları öğrenirim. Ben istesem şu an o otları yani bir dahaki davette mesela otların aynısını çıkarttırırım ama bu otları bir şekilde patent meselesi var ya dediğim. Bu otları paylaşacağım şeyler sadece bu kadar kısıtlı olabilir. Sadece bu isimlerle kısıtlı olabilir. Otları videoda gösteremeyebilirim. Onun için bana kızmayın. Bakın çok önemli bir çalışma üzerindeyim. Eğer ki bana kızarsanız bu otları göstermediğim için ben bileyim inanın emin olun herkese faydam olur. Herkese de yardımcı olurum herkese. Bilhassa benimle birebir irtibatta olan bütün arkadaşlarıma yani sizlere faydam olur inşallah. Ama otları göstermeden önce patent alıp o şekilde göstermem benim için daha iyi olur. Ben de isterim herkes bir seferde öğrensin ama biliyorsunuz dünya nasıl bir düzen içerisinde. Dünya çok değişik bir düzen içerisinde. Kim neyi tutturdu mu o şekilde alıp başını gidiyor. Adam tesadüfen bir ilaç buluyor, bir patent alıyor. Yüz binlerce dolara satıyor. Alamayanlar ne yapsın? Allah yardımcıları olsun. Arkadaşlar bu daveti kapatacağım. Bu Kamurin'in davetini bitiriyorum şu an. Kamurin'den öğrenecekleriniz böyle bu şekilde. Yani söyledikleri çok değişik şeyler. Yani şifacı şunu anladım. Şifacı bana otları getirmeden
Ben tamam yazacağım bunları. İsimlerini yazacağım çünkü video çekiyor, kaydoluyor. İsimlerini yazacağım ve bu otları da Kamuri'nden getirttireceğim. Hepsini fotoğraflayacağım. Fotoğrafladıklarımı bunları not edip arkadaşlarımla bir iletişime geçip patentini alıp, daha doğrusu belki noter tasdikli bir şekilde bana ait olduğunu kaydettirip o şekilde size de açıklayabilirim. İlacını da çıkarabiliriz. Denemelerine de başlayabiliriz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.